Merhabalar sevgili dostlar. 19 Mayıs Cuma gününe merhaba diyeceğiz bu yayında sizlere. Ve yarın 19 Mayıs 2023 Boğa burcunda bir yeni ay günü ve tabii ki 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramımız hepimize kutlu olsun diliyorum. Mutlu bir gün, mutlu bir yeni ay, sağlık ve huzur içinde inşallah geçer. Bağımsızlık ve aydınlanma meşalesini Atatürk'ün yaktığı bu tarihle birlikte çok özel, çok anlamlı güne denk gelen de bir yeni ayı bugün sizlere anlatacağım ve aynı zamanda burçlar üzerindeki etkilerinden de bahsedeceğim. Biliyorsunuz ki bu hafta Jüpiter Boğa burcuna geçti. Plüto ile dik açısını oluşturdu. Haftalardır beklediğimiz ve söylediğimiz üzere en fazla da boğa dinamikleri güçlü olduğu için ekonomi, para, finans konularını hayatımızda aktive etti. Ve bu süreç bu yeni ayda bugün doğacak yeni ayda birlikte de önümüzdeki 15 gün 18-16 Mayıs 18 Mayıs arasına kadar güçlü şekilde hayatımızda yer tutacak. Evet, Boğa burcu para demek, finansla ilgilidir ve şu an Jüpiter de Boğa burcunda ve Plüto ile dik açı içerisinde. Bu bizim ekonomiyle ilgili konularda bu haftaki her videomda belirttiğim üzere o ekonomik, parasal konular gücü elinde tutanlar dedik ve bir manipülasyon, bir baskı olabilme ihtimalinden bahsetmiştik. Evet, bu süreç yeni ay ile birlikte daha güçlü bir kavram haline gelecek. Öncelikle Boğa burcunun kısacık diğer temel özelliklerinden bahsedeceğim. Biliyorsunuz doğanın ayaklandığı, canlandığı bahar ayının son ayı. Mayıs ayı ve Boğa burcu da bu ayı temsil eder ve bizim 5 duyumuzla alakalı bir burçtur. Öncelikle beslenme ile çok ilgilidir. Aldığımız gıdalarla. Jüpiter'in de tabii ki bu alanda bir yıl seyredeceği süreçte özellikle bugünlerde beslenme ve biraz abartılı hatta gerçekten beslenmeye yer ayırabiliriz. Buraya dikkat edin, kilo alma olasılığını çok hızlı arttıracağı bir dönem. Diğer yönden sevdiklerimizi sahiplenmek, onlara sıkı sıkı sarılmak, güç birliği yapmak, konfor ihtiyacımız, rahatımıza düşkünlük. Boğa burcunun böyle bir özelliği de vardır. Burada daha da çok artacaktır. Jüpiter'le birlikte burayı daha da çok güçlendireceği bir süreç olacak. 27-28 derecelerde oluşacak yeni ay ve bu yeni ayın bu dereceleri özellikle Algol dediğimiz bir sabit yıldızla anılır. Genellikle sabit yıldızlarında hayatımızda çok yüksek unsurlar, oktavlarda yani getirileri, kazançları da olur. Ancak sabit yıldızların her zaman ters teptiği etik olmayan durumlar ve davranışlar karşısında da tam tersi insanı dibe, felakete, sağlık sorunlarına vesaire veya para ile ilgili cezalandırmalara götürebileceğini söyleyebilirim. Doğum haritalarında 27-28 derecelerde yerleşim olan dostlar ve tabii ki bugün veya geçtiğimiz 2 gün mesela 17, 18, 19, 20 Mayıs tarihli doğum haritasında özel gezegen yerleşimleri olan arkadaşlar da hem doğum gününüz kutlu olsun hem de çok özel bir yıl boyu yıl sonuna kadar sürecek etkiler alacaksınız. Şimdi devam edersek Boğa burcu bizim için finansal konuları, tabii doğayı, doğa üzerinde oluşacak her türlü kaynağı toprakla çok ilgili olduğu için yeraltı kaynakları bunun içinde doğa dediğimiz zaman tabii ki yer altında yaşayan tüm canlı varlıklar, çiçekler, böcekler işte bunlar hep Boğa burcu ile ilgilidir. Hatta bu dönemde böyle evimizi çiçeklendirmek, bahçemizi veya çevremizdeki bu güzellikleri izlemek, onlardan zevk almak, feyiz almak da çok iyi gelecektir. Yani toprakla temas etmek, özellikle bitkilerle uğraşmak için güzel bir zaman dilimi. Yine onun yanı sıra bizim maddi manevi güvenliğimizle de çok ilgili. Bunun ucu tabii yine finansa gelecektir. Kaynaklarımızı korumak üzere çalışacaktır. Diyelim ki bir birikimimiz var veya geçim derdindeyiz hepimiz. Önümüzü göremiyoruz. Burada mal varlığımızı veya ailemizi, yakınlarımızı, sevdiklerimizi
daha fazla güven altına alma, o alanlarda daha kaygılı olma işaretçisidir aynı zamanda. Çünkü Plüton'un da burada kare içerisinde olduğunu unutmuyoruz ve özellikle de bu kaygıları arttıracak. Burada dik açılarla birlikte özellikle 20'sinden sonra Mars işin içine gireceği için manipülasyonlara da doğru işaretçi bir süreç olacak. Ama güzel haberlerini vereyim. Bu mesela yeni ayın güzel açıları var. Güzel etkileri de var. Sevgili dostlar, yeni ay esnasında hemen şöyle yeni ay haritamı sizlere karşısında açtım. Ve bu yeni ay esnasında Akrep Burcu yükseliyor sevgili dostlar. Pardon, haritamı değiştirmem gerekiyor sevgili dostlar. Yeni geldim. O kadar çok yeni ay listem var ki. Neredesin? 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 Şimdi bulacağım, merak etmeyin. Ah, bulamadım. Yeni ay. Evet, 19 Mayıs buldum. Evet, Akrep yükseliyor 12 derece yeni ay haritasında. Ve yeni ay tam olarak 7. evde yaşanıyor ve yeni ayın yönetici gezegeni tabii ki Venüs Yengeç burcunda. Burada aslında aile dinamikleri, aile içindeki oluşan, gelişecek yeni adımlar, yeni kararlar, yeni planlar oluşacaktır. Venüs kadınlarla alakalıdır. Geçen gün 3 gün önceki yayınımda da belirtmiştim. Gündemimizde çok fazla kadın figürler, dişiler yani. Doğurganlık da burayla çok alakalıdır. Ve tabii ki aile içindeki ebeveyn figürleri, işte miraslar, ev, gayrimenkul, emlak konuları, satışlar, bir takım alışverişler bu yönde gelişecektir. Aynı zamanda 7. ev tabii evlilik ve ortaklık evidir. Buna baktığımız zaman hemen Venüs aslında 8'de ama 9. ev girişinde. Uluslararası konular, uluslararası alandaki gelişmeler, başka ülkelerle olan ilişkiler hepimiz için geçerli olacaktır bu arada. Çünkü Mars'ta tam bu yeni ay esnasında 29 derece Yengeç burcunda, sevmediği bir yerde. Son dereceler kararsız derecelerdir. Hani olsun mu, olmasam mı, geri mi dönsem, bir adım daha geri mi gitsem, burada çözmem gereken ne var? Yani çok kaygı, çok endişe verebilir açıkçası. Dolayısıyla hani Mars, Venüs ikisi de Yengeç burcunda olduğunda genellikle aile içi konularda, yine ebeveynlerle ilgili konularda endişeler, kaygılar verebilir. Uluslararası dediğimiz zaman tabi burada adaletle, adli konularla ilgili konular. İşte mesela adli konular, mahkemeler, açılan davalar, uluslararası alanda da bunları görebiliriz ve tabii ki buraya hani Venüs'ün de atıfta bulunması. Venüs aynı zamanda şöyle baktığım zaman hem 7'yi yönetiyor ve terazi 12'ydi. Mesela burada hani akrep düşmüş. Akrep nedir? Yine o da yeraltı kaynakları ile ilgili. Gizlilikle. Gizli konular, gizli yapılan evlilikler, ifşalar ortaya çıkma ihtimali var açıkçası. Ve arka tarafta dönen düşmanlıklar. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. 28 derecede bir algol var. Burada gerçekten hak edişleri çok fazla ve çok hızlı verir. Ne hak ettiysek onu verir. Eğer ki etik, adil değilse ilerleyen süreç, gündem. Oradaki herkes için geçerli bu. Dolayısıyla bunun çok kötü geri dönüşleri gerçekten olabilme ihtimali var. Yine yeni ayda çok önemli bir unsur daha var. Yeni ay çünkü Akrep yükseli ve orayı da Mars yönetiyor. Evet, su elementi bakımından baktığımızda ikisinin de birbirlerine güzel açıda olduğunu görebiliyoruz. Ancak ticari konular, bakın özellikle hukuki süreçlerin devamları, banka veya o sektördeki konuların, bankalar daha çok aslında döviz veya bu değerli alınıp satılan işte borsa gibi diğer yatırım araçları, bakın bunlarla ilgili de önemli spekülasyonlar ortaya çıkartabilir. Çünkü dediğim gibi Mars burada gerçekten zorlayıcı bir derecede ve tam olarak Plüto'yla Jüpiter'in de böyle bir karesi, çalışma alanları, çalışanlar. Plüto burada 3. eve yansımış. Gerçekten dış ilişkilerle ilgili önemli bir süreç. Yabancılar, göçmenler yine gündemimizde olacak ve en fazla banka ve bankalarla ilgili, kredilerle ilgili özellikle süreçler gündemimizde olacak ama en çok ortaklı ve evlilikle ilgili
özellikle durumları da hayatımıza getirecektir. Boğa biliyorsunuz maddi manevi güven isteyen, belirsizlikten hiç hoşlanmayan, adımlarını sağlam atmak isteyen kararlı bir burçtur ve tüm gökyüzü Boğa burcunda diyebilirim. Gerçekten çok önemli. Güzel açıları da olacak. Bakın burada altını çizmek istiyorum. Burada zorlu koşullar evet bu hafta ve özellikle 28 Mayıs'a kadar stresli olabilir ama Haziran'ın böyle girdiğimiz günlerde çok güzel veriler de var. Şimdi Boğa burcu mesela toprakla dedik, altyapılarla, tarımla ve tabii ki doğayı ilgilendirdiği için olasılıklar arasındaki özellikle 20'sinden sonra daha çok geçerli olacak Mars'ın Aslan Burcu'na geçmesiyle. Burada tabii doğa olayları, işte suyla ilgili, topraklarla ilgili, deprem gibi, madenler gibi konularda yani gerçekten hani böyle riskli olabilir. Hani olmayabilir de ama boğa dediğimiz zaman işin içine sabitler girdiğinde ve hafta sonu 20, 21, 22 Mayıs tarihlerinde Mars'ın da tabii buraları tetiklediğinde hırs, öfkeyle birlikte adaptasyonda gerçekten dağınıklık ve gözünü hırs bürümüş olabiliyor insanları ve doğayı da aynı böyle düşünün. Gerçekten doğa da acımasız olabilir. Çünkü burada acımasız bir yapı ortaya çıkmış olacak sevgili dostlar ama boğa dediğim gibi uyum ister, ahlak ister, huzur ister ve kararlılık ister. O yüzden burada hepimizin yapması gereken en azından yapabileceğimiz şeyler hem kendimizi hem çevremizi, paramızı özellikle maddi kaynaklarımızı daha güvenli adımlar atmamız. Çünkü önümüzde bu güvenimizi sarsacak durumlar zaten şu an benim bu videoyu çektiğim anda da ki bir gün önce de bunlar gerçekleşmişti. Yine bankaları ilgilendiren alanda daha belirsiz günler olabilir. Hani tuzaklar da olabilir. Dikkat edin lütfen. Yatırımlarınıza özellikle böyle bir süreçte daha da önemseyin. Şimdi burçlara bakalım mı? Burçlarda mesela Koç burçları için direkt parayla ilişkili işler çünkü ikinci evlerinde özellikle 27-28 derecelerde orada gezegeni olanlar alma verme dengesi, kazançları ile ilgili konular bir de aile içindeki yapılarla ilgili olacaktır. Bir mesela evin, mülkün satılması, bir paraya ihtiyaç duymak gibi durumlar söz konusu olabilir. Daha çok gündeminizde bu olacak. Mayıs ayı yorumlarında daha detaylı anlatmıştım. İzleyebilirsiniz. Boğalar ve yükselen burcu boğa olan dostlar tabii ki burcunuzda özellikle tam bugün doğum gününüzse nice mutlu yıllar diliyorum. Çok da şanslısınız. Aynı zamanda birinci evinizde burcunuzda gerçekleşen bu yeni ay tutulma dedim galiba demin. Bu boğa burcunda bir yeni ay sevgili dostlar. Hayatınızda birçok şeyi yenilemek, yeniden başlamak, yeni tohumlar ekmek için gerçekten faydalı olabilir. Özellikle yakın çevrenizin desteğini alıyorsunuz. Eğitim, öğrenim, buralarda yeni başlangıçlar, araçlar, teknolojiyle ilgili konular, basın ve medyada veya böyle bir şeye başlangıç, bir başvuru içinde yine önemli bir süreç olacak. İkizler ve yükselen burcu ikizler olan dostlar 12. evinizde bir yeni ay doğuyor. Arka plan enerjileri çözmek, önümüzdeki finansal yapıları yani harcama takviminizi önünüze koyun. Çünkü parayı da işaret ediyor aynı zamanda ikizler için. Parayla ilgili dengelerinizi planlayabilirsiniz. Bu alanda gerçekten 2 seneden beri zorlu bir süreç geçirdiniz. Dolayısıyla bu yeni ay size yeni önemli fırsatlar getireceğini söyleyebilirim. Yengeçler ve yükselen burcu yengeç olan dostlar 11. evinizde sosyal yaşantınız, arkadaş çevreniz, yeni orada alımlar, eğitimler, yeni gireceğiniz ortamlarda gayet gerçekten dikkat çekeceğiniz bir süreç olacak. Oldukça verimli bir süreç olabilir sevgili yengeçler çünkü Venüs de hala burcunuzda sizin için sosyal yapılardan alabileceğiniz desteği gösteriyor. Aslanlar ve yükselen burcu aslan olan dostlar tam kariyer evinizde. Kariyer evindeki yeni aylar gerçekten önemlidir. Yorumlarda, Mayıs ayı yorumlarında
Jüpiter'in Boğa burcuna geçişiyle ilgili her burç için yayın yaptım. Kanalımda var. Lütfen izleyin. Özellikle aslanlar için çok önemli fırsatların geleceği, mesleki anlamda yenilikler, değişimler olacağı. Ancak arka planda dönen bir takım huzursuz durumlar, kadınlar olabilir bunlar. Onlara biraz dikkat etmeniz. Hani düşmanlıklar dediğimiz alan böyle birazcık oralar zorlanabilir açıkçası. Yani kariyerinizde, etrafınızda olan kişilere dikkat edin. Başak ve yükselen burcu Başak. Tabii ki gerçekten sizin için güzel bir süreç. Özellikle toprak elementinde olduğu için ve tabii ki size güzel bir yaklaşımı var. Aynı zamanda arkadaş, sosyal çevre, ilişki belki oralardan gelebilecek destekler, eğitim, öğrenim, hukuki süreçler, ticari anlaşmalar, yurt dışı ile ilgili beklentili konular için gayet güzel bir 15 gün sizi bekliyor. Teraziler, yükselen burcu terazisi olan dostlar, banka, finans, borçlar, krediler, bu alanlarda bir adım atacaksınız, bir başlangıç var. Özellikle kariyerinize, işinize, mesleğinize bir yatırım yapmak için bunu değerlendirebilirsiniz veya tam tersi de olabilir. Mevcut bir yapıyı değiştirmek için elinize güçlü bir maddi kaynak gelebilir. Evet, akrepler ve yükselen burcu akrep olan dostlar, evet, akrepler tutulmalardan zor etkiler almışken şimdi yeni bir fırsat doğuyor. İlişkinizi düzeltmek, ortaklığınız için yeni bir yapı veya evliliğinizi düzeltmek veya orada yeni bir şey inşa etmek. Olmayanlar için belki de yeni bir süreç başlayacak. Onu da söyleyebilirim. Ve tabii seyahat ve seyahatlerle gelebilecek yeni fırsatlar, ticari anlaşmalar veya bir hukuki sürecin sonuçlanması olarak da düşünebilirsiniz. Evet, yaylar, yükselen burcu yay olan dostlar, sağlıkla ilgili gelişmeler, yeni süreçler başlayabilir. Bu çünkü önemli bir sağlık, egzersiz olabilir, belki spor, hani ciddi bir şey olmayabilir de. Çünkü genellikle son derecelerde Jüpiter'in olumlu etkisini aldınız. O yüzden daha çok finansal yapıları, işle, çalıştığınız yer, birlikte çalıştığınız ortak kişiler veya işler, orada banka ve biraz ortak kaynakları ilgilendiren alanda da bir takım maddi konuları çözmek için bazı gelişmeleri 15 gün bekleyebilirsiniz. Yani gündeminizde olmaya devam edecek oğlaklar. Bir diğer aslında olumlu etkiyi alan burç olacak. Öncelikle aşktan bahsetmek istiyorum. Aşk, ilişkiler geliyor oğlaklar için. İkinci olarak para, finansla ilgili konular, yatırımlar, ortaklı işler, ki ortaklı işlerden beklenen belki de olması gereken konular çalışırken çocuklar, çocuk sürprizleri ve tabii ki hobiler ve yaratıcılığınızı güçlü etkileyecek. Eş veya partner ilişkileri içinde ya da oradaki bazı anlaşmazlıkları da düzenleyecek, toparlayacak bir süreç. Kovalar için önemli gerçekten. Kova ve yükselen kovalar. Dördüncü evinizde bir yeni ay. Uzun süreden beri orada aslında bir takım kritikler dolaşıyordur. Yaşadığınız yer, ailevi konular, köklü konular hatta diyelim gündeminizde olabilir. Ebeveyn sağlığı olabilir mesela. Aile içindeki konuları biraz günlük yaşantınızın içine çekeceksiniz. Daha çok iş hayatınız da aslında. Belki de iş hayatınızı evde ya da evde sürdüğünüz iş hayatınızı belki bir mekana, iş ortamına taşıyacaksınız. Hani bunları da düşünebiliriz ama daha çok ev ve aile konuları, belki oradaki yenilikler ve değişimler sizi bekliyor. Balıklar ve yükselen burcu balık olan dostlar, 3. evinizde bir yeni ay. Yine en iyi, en olumlu, en keyifli etki alan burçlardan birisiniz. Yeni şeylere başlıyorsunuz. Hayatınızda kendinizi geliştirmek için kendinize bir şeyler katabilirsiniz. Bu spor olur, bir iş olur, bir eğitimle ilgili konu olur. Eğitim derken tabii burada aslında öğretmenliklerle de ilgili, avukatlıklarla ilgili gelişmeler ve burada sadece bu değil, mesela flörtler, aşklar veya çocukları olanların mesela çocuklarıyla da ilgili güzel gelişmeleri hayatına taşıyabileceği bir süreç olacak sevgili dostlar. Şimdi tabii ki en güçlü etkiyi ve en olumlu etkiyi boğalar alıyor. İkinci olarak diğer toprak grubu burçlar, Başaklar ve Oğlaklar alıyorlar olumlu etkileri ve diğer yandan tabii tam akrebin karşısında yine akrepler de, ben öyle düşünüyorum, olumlu etki alıyorlar. Yine balıklar, yengeçler için olumsuz diyemem ben buna.
Yani buradaki hani açılar aslında bireyselden çok son zamanlarda çok kullandığım bir cümle ama genel olarak tüm dünyayı ilgilendiren toplumsal konuları işaret eden günlerden geçiyoruz. O yüzden tekrar hatırlatmak istiyorum. Ekonomiyle ilgili konulara özellikle dikkat etmeniz önemli olacaktır sevgili takipçilerim, değerli dostlarım. Ve şöyle de bir kısacık da buraya 19 Mayıs günü içinde önemli bir bilgi bırakmak, hatta önemli saatler vereceğim size. 19 Mayıs Cuma günü çok önemli saatlerimiz var. Özellikle sabah 9:30 sıraları, 8:30-9:30 sıraları Merkür'ün Satürn'le çok güzel bir desteği var. Bu konuştuğum tüm kavramlar, çünkü ay da hala Boğa burcunda olacak akşam 21.47'ye kadar, 21.47'den sonra ikizlere geçiyor. Dolayısıyla yatırımlar, özel işleriniz, kök salmak istediğiniz derin mevzular diyelim. Derin yapılar ve derin mevzuları konuşmak için güzel. Diğer yandan yeni ay tam olarak 18.53'te gerçekleşecek ve Neptün'den de güzel bir açı oluyor arkadaşlar. Neptün'le genellikle Mars'ın da uyumlu bir açısı var. Bu da bizim enerjimizi, hayata olan tutkunluğumuzu, neşemizi, sanatsal gücümüzü, o alandaki yapıları gerçekten iyileştirecek ve bugün kesinleşiyor ve tam olarak 19.50-20.50 19 Mayıs akşam saatlerinde gerçekten çok enerjik, harika bir Marsiyen açı var. Kendimizi önemli işlere konsantre olmuş bulabiliriz ve aynı zamanda yine bugün akşam saatlerinde 21.19-22.19 arasında Ay Plüto'ya üçgen yapacak. Hemen İkizler Burcu'na geçtikten sonra hava elementinde bir esnek bir hava esmeye başlayacak. Yani bugün kesinleşti zaten Plüton'un Jüpiter'le karesi. 21'den sonra tetiklenecek ama bu gün, yani 19 Mayıs günü genel itibariyle hava olumlu. Yani gün boyu olumlu etkiler var. İlişkileriniz için de kullanın lütfen. Finansla ilgili konuları en başında haftanın söylemiştim. Perşembe ve Cuma günü ayarlayın diye, çünkü önemliydi ve hala da önemini koruyacak. Çünkü bu yeni ayın etkileri önümüzdeki 10 gün sürecek sevgili dostlar. Evet, bugünlük ve şimdilik bu kadar. Tekrar görüşmek üzere diyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone değilseniz lütfen abone olmayı da unutmayın. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın dostlar. Hoşçakalın.